Selam arkadaşlar. Biliyorsunuz yıllardır severek izlediğimiz The Boys dizisinin sonunda final bölümüne geldik. Ama doğruyu söylemek gerekirse bu sezonu izlerken ekran başında biz şu an ne izliyoruz ya dediğimiz bir sürü an yaşandı. Harika bir son beklerken aklımızı alay eden bir sürü mantık hatası ve saçmalık gördük. Madem çarşamba günü her şey ya da hiçbir şey son bulacak, ekran başında beni delirten şu saçmalıklar listesine uzun uzun bir dalalım. Çayınızı kahvenizi alın çünkü konuşacak çok şeyimiz var. İlk konumuz Butcher ve onun bir türlü sabit kalmayan, bir öyle bir böyle olan güçleri. Hatırlarsanız geçen sezonun sonunda Butcher herkesin korktuğu Newman'ı içinden çıkan korkunç kollarıyla ortadan ikiye bölmüştü. Çok güçlü görünüyordu. Şimdi buraya dikkat. Biz önceki bölümlerde gördük ki Homelander'ın o her şeyi yakan kıpkırmızı göz lazeri bile Newman'ın derisini çizememişti. Newman o kadar dayanıklıydı. Peki bu sezon ne oldu? Homelander gözlerinden çıkan o lazerle, hani Newman'a zarar veremeyen lazerle, Newman'ı ikiye ayıran Butcher'ın kollarını kağıt gibi kesti attı. Bu nasıl bir mantık? Hani o kollar çok güçlüydü. Bir bölümde yenilmez oluyorlar. Diğer bölümde hemen yeniliyorlar. Karakterlerin güçlerini o anki kavgada kimin kazanmasını istiyorlarsa ona göre kafalarına göre değiştiriyorlar. Bu da bizi çok sinir ediyor. Madem güç dengelerinden ve nerflenmekten girdik, asıl büyük tiyatroya Homelander ve şu bitmek bilmeyen virüs meselesine gelelim. Başından beri hepimiz biliyoruz ki Homelander bu evrenin üst seviyesi. Adamın hiçbir açığı, hiçbir zayıf noktası yoktu. Zirveydi. Sonra senaristler dedi ki bu sezonda hadi hikayeyi biraz uzatalım. Ortaya bir virüs çıkartalım. Bizi bütün bir sezon virüs tehdidiyle oyaladılar. Homelander bu virüste sanki bir açığı varmış gibi gösterdiler. Aha Homelander köşeye sıkıştı dedik. Peki sonra ne yaptılar? Gittiler adama V1 verdiler ve onu bir saniyede tekrar eski yenilmez dokunulmaz seviyesine geri getirdiler. Madem bu adam günün sonunda yine kusursuz seviyeye çıkacaktı. Bizi neden bütün bir sezon virüs masalıyla uyuttunuz? Sadece sezonu uzatmak için yazılmış, hikayeye zerre katkısı olmayan dev bir oyalama taktiğiydi bu. It should be a delightful reunion. Biliyorsunuz Stan Edgar'ı bütün sezon hayatta tuttular. Çünkü V1'in yerini sadece o biliyordu. Adamın yaşamasının tek sebebi elindeki tek koz buydu. Şimdi Homelander V1'i aldı. Sorun şu. Stan Edgar'a şimdi ne olacak? Elindeki tek kozu kaybeden dizinin en zeki, en manipülatif adamı öylece bir kenara mı atacaklar? Yoksa ekran dışında ya da saçma sapan 2 dakikalık bir sahneyle harcayacaklar mı? Peki bütün bu kavgalar olurken Homelander'ın oğlu Ryan nerede? Homelander ile dövüşüp yenildi. Sonra ortadan kayboldu. Son bölümün teaserında geldiği gözüküyor ama umarım final bölümünde bir anda gökten düşer gibi savaşa katılıp ben geldim, herkesi kurtardım demez. Böyle kolaya kaçarlarsa çocuk masalı gibi olur. Çok komik olur. Kötü duruyor zaten bu şekilde yaparlarsa. Biraz da Vault tarafına, dizinin en büyük şakası olan Deep'e bakalım. The Deep'in hikayesi tam olarak nereye varacak? Adamı sadece komedi unsuru ve absürt cinsellik şakaları için kullanıyorlar. Bu adam Seven'ın bir üyesiydi ama güç kullandığını bile doğru düzgün göstermediler. En son balıklar ona düşman oldu diye denize girmeye korkuyor. Tamamen bitti olay şu an. İlk sezonlardaki o psikolojik çöküşü, tarikat muhabbetleri bir yere varıyordu. Şimdi ise sadece ekran süresi dolduruyor. Deep'e artık bir amaç vermeleri gerekiyor. Ama final bölümünde de ne kadar buna uğraşacaklar göreceğiz. Derinliksiz karakterlerden bahsetmişken geldik Starlight'a. Yani bu dizide Starlight'ın vasfı ne artık? Kızın son zamanlarda tek yaptığı şey havaya kalkıp uçmak ve endişeli gözlerle etrafa bakmak. Ne doğru düzgün bir güç patlaması görüyoruz ne de takıma stratejik bir katkısı var. Koskoca karakteri sadece havada süzülen ekstra bir oyuncuya dönüştürdüler. Bir de şu saçmalık var. Dizide biri öldü mü veya kötü bir şey oldu mu? Vault şirketi hemen haberlere çıkıp bunu Starlight yaptı diyor. Sahte Noir ölüyor. Suçu Starlight'a atıyorlar. Başkan ölüyor. Starlight'a atıyorlar. Firecracker ölüyor. Starlight'a atıyorlar. Tamam, bu Vault şirketi bütün suçu Starlight'a atmaya, halkın tepkisini almaya çalışıyor. Anladık da sokaktaki sıradan insanlar buna ne tepki veriyor? Sadece 5 saniyelik bir haber izliyoruz. O yaptı deyip konuyu hemen kapatıyorlar. Bu çok kolaya kaçmak demek. Dünyada hiçbir şey değişmemiş gibi hissettiriyor. Ve geliyorum beni bu sezon en çok çıldırtan konuya. Gen V dizisi diye bir dizi vardı hatırlarsanız. Mutlaka izleyin. Ana diziye çok fena birleşecek diye pazarladılar. Sonuç koca bir hiç. Gen V'nin ana hikayeye zerre katkısı olmadı neredeyse. Aynı kandırmacayı bu sezon Soldier Boy ile de yaptılar. Biz bu dizide saatlerce Soldier Boy izledik. Dedik ki o efsane bir hikaye geliyor. Sonuçta Supernatural'in yapımcısı Eric Kirk yapıyor yine bu diziyi de. Bir bölümde Supernatural hayranları için oyuncular çağırıp gönderme yaparak geçirdiler. Tamam dedik. Ama bunların hepsini neden izledik biliyor musunuz? Sırf yakında çıkacak olan yeni Vault Rising dizisine zemin hazırlamak, onun bedava reklamını yapmak. Bir de sıkı durun. Açıklanan bilgilere göre Soldier Boy final bölümünde geri dönmeyecek bile. Evet, yanlış duymadınız. Bize saatlerce izlettirdiler. Hikayenin ortasına attılar. Sonra da adamı alıp sessiz sedasız tekrar buzdolabına kaldırdılar. Kendi büyük finaline giden The Boys vaktini diğer dizilerin reklamını yaparak harcadı. Ve bizi resmen yarı yolda bıraktı. Surprise. Welcome, William.
Bunca eleştirinin ve saçmalığın üstüne final bölümünden artık tek bir devasa beklentimiz var. Bize o sözünü verdikleri, 5 sezondur ilmek ilmek işledikleri kanlı ve vahşi Butcher vs Homelander kapışmasını izletmek zorundalar. Düşünsenize, dizinin ilk bölümünden beri bu iki karakterin birbirine duyduğu o saf nefreti, intikam ateşini izliyoruz. Her şey bu an içinde. Eğer finalde çıkıp da bu ikili öyle 2 dakikada yumruklaştırıp araya birilerini sokup kavgaya bölerlerse ya da ucu açık tatminsiz bir şekilde bitirirlerse, yemin ediyorum hepimiz o ekranları kırarız. Butcher'ın o dengesiz güçleriyle Homelander'ın o tanrı kompleksinin çarpıştığı, kimsenin geri adım atmadığı, yeri göğü inleterek birbirlerini parçaladıkları destansı bir dövüş görmek istiyoruz. Yeah. Peki diyelim ki Homelander öldü ya da Butcher öldü. Neyse. Karakterlerin akıbeti belli oldu. Asıl odadaki fil orada duruyor. Koskoca Vought International ne olacak? Unutmayalım ki bu dizinin başından beri kötü adamlardan biri o şırıngaları bebeklere vuran, insanları denek gibi kullanan, medyayı ve devleti parmağında oynatan Vought şirketinin tek endisiydi. Finalden sonra bu şirket öylece yöneticilerimiz öldü, hadi şirketi kapatalım deyip kepek mi indirecek? İmkansız. Stan Edgar gibi bir deha veya gölgelerde bekleyen başka birileri bu gücü mutlaka devralmak isteyecekti. Senaristleri finalde Vought'un fişini nasıl çekeceğini veya evrenin nasıl bir statiko ile bırakacağını inanılmaz merak ediyorum. Altı boş bir şirket patlı masalı izlemek istemiyoruz. Bir diğer büyük soru işareti de evrendeki o sıradan insanlar, yani toplum. Dizinin başlarında süper kahramanlara tapılan, onların oyuncaklarının satıldığı bir dünya vardı. Şimdi ise toplum ortadan ikiye bölünmüş durumda. Starlight destekçileri bir yanda, Homelander'a tapanlar diğer yanda. Hele bir de şu yeni kurulan kilise meselesi var. Final bölümünde onca kaosun arasında bu kilise olayını nasıl bağlayacaklar? Yoksa bu da Genve veya Soulja Boy gibi sırf başka bir yan dizinin altyapısını kurmak için ortaya atılmış altı boş bir oyalama taktiği miydi? Eğer bunu da havada bırakırlarsa çok kötü bir senaryo işleyişi olur. Ve son olarak The Boys evreninin en stresli kadını Ashley. Bir karakterin hikayesini bu kadar mı kötüye gider? İlk sezonlarda Vough'un iç yüzünü gösteren, korkudan saçını başını yolan, panik ataklar geçiren Ashley'i izlemek bir noktaya kadar keyifliydi ve hikayeye gerçekçi bir panik havası katıyordu. Ama bu sezon Ashley'nin sahneleri artık midemi bulandırmaya başladı. Sürekli aynı saçmalıklar, anlamsız cinsel göndermeler, garip garip tripler. Karakteri resmen karikatürün de karikatürü yaptılar. Umarım senaristler ona düzgün bir kapanış yazmıştır. Yoksa bu ekran süresi tamamen çöp olmuş olacak. Superhero team the world's ever seen. Butcher'ın gücüyle oynamaları, Homelander'ın sahte virüs mağduriyeti, Soulja Boy'un sırf reklam için kullanılıp çöpe atılması ve diğer tüm bu detaylar final öncesi ağzımıza inanılmaz acı bir tat bıraktı. Finalde umarım beni şaşırtırlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle Soulja Boy'un geri dönmeyecek olması, Butcher ve Homelander arasındaki bu güç saçmalıkları sizde delirtti mi? Yoksa finalde hepsini efsane bağlayacaklar diyenlerden misiniz? Hemen aşağıya yorumlara yazın. Orada uzun uzun tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Final yayınlandıktan sonra inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.